Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bugün gündem çok yoğun olduğu için arkadaşlar bazı konulara bundan önceki videolarımızda değinememiştik. Pazartesi gelecek oyuncular var. Bazı takımların da dizilişi değişti. Dikkat çeken farklı dizilişlere de bu videomuzda bakalım istiyorum. Bugün güncelleme vardı. Güncellemeyi yaptık. Oyuna girdiğimizde çok fazla oyuncu paketi geldi. Şu yukarı taraftaki Big Time'ların yer aldığı paketler. 50 oyunculu bunu isimleri, yanında güzel birkaç tane daha futbolcunun yer aldığı paketler vardı. Ücretsiz top açma hakkını Player of the Week'ten verdiler. Etkinliklerden Player of the Week'ten bir tane daha ücretsiz top açma hakkı elde edebiliyoruz. Meksika 2 tane takımı geldi. Tigres ve Pumas. Onlarla alakalı hem oyuna girdiğimizde ücretsiz top açma hakkı hem de etkinliklerden toplamda bugün aslında 8 tane ücretsiz top açma hakkı hem etkinlikten hem de girişlerden elde edebiliyoruz. Bir de Konami gelecek oyuncuları açıkladı ama arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Konami derbi paketi açıkladı. 2 Mayıs tarihinde derbi var. Arsenal Chelsea takımının kendi arasında maçı var ama Arsenal'ın daha öncesinde City ile hafta içinde maçı var. Şampiyonluk yolunda Arsenal için kırılma maçları. Kazanırsa sıkıntı yok ama Manchester City herhangi bir puan kaybında liderliğe yükselecek. Ama bu paket ne zaman gelecek? Bununla alakalı bir sıkıntı var arkadaşlar. Bu maçın oynanmasına daha var. Haftaya değil bir sonraki hafta içine denk geliyor 2 Mayıs tarihi. Arsenal takımının öncesinde daha Manchester City ile de maçı var. Üst üste zor maçları olacak. Maçları kazanırsa tamam şampiyon olur ama herhangi bir puan kaybında, özellikle de City ile oynayacakları maç çok kritik. Puan kaybında City liderliğe yükselecek. Farkı kapattı. Arsenal için tehlikeli günler. Şimdi bu paket ne zaman gelebilir? Ya hemen önümüzdeki pazartesi ya da bir sonraki pazartesi arkadaşlar. Bugün açıklandı ama dediğim gibi maçın oynanmasına da daha uzun zaman var. Haftaya değil bir sonraki hafta salıya geliyordu galiba ya da çarşamba. Salıya doğru. 2 Mayıs salıya geliyordu çünkü 1 Mayıs pazartesiye denk gelmekte. 2 Mayıs günü maç oynanacak. Erkenden açıklandı. Ya önümüzdeki pazartesi ya da bir sonraki pazartesi. Onunla alakalı şimdilik net bir bilgi bulunmamakta. Ha olur da geldiklerinde hangi futbolcular var? Arsenal takımından 4 futbolcu, Chelsea takımından 4 futbolcu yer alıyor. Aslında baktığımızda orta saha futbolcusu çok fazla. Ofansif orta saha Ødegaard. Stoper futbolcusu Gabriel. Kaleci Ramsdale. Sol kanat Martinelli. Defansif orta saha Chelsea'ye geçtiğimizde Zakaria. Gizli forvet Havertz. Ofansif orta saha Mount. Stoper futbolcusu Fofana. Bir kaleci, iki stoper var. Santrafor yok. Gizli forvet Havertz var. Diğerleri de orta saha futbolcusu. Bunlar ilk seviyeler arkadaşlar. Maksimum seviyeler bu paket geldiğinde açıklanacak. Bir de pazartesi günü gelecek eFootball Championship Pro Vol 3 paketi var. Bu pakette 16 tane futbolcu yer almakta ve bu paket geldiğinde bir ay kalacak. Uzun süreli. Yüksek seviyeli isimler de var, düşük seviyeli isimler de bulunmakta. Maksimum seviyelerini Konami Twitter sayfasından paylaşmıştı. Öncelikle buradan bir ilk seviyelerine, kartlarına bakalım arkadaşlar. Sonrasında maksimum seviyelerine bakalım. Bu paket kesinlikle pazartesi günü geliyor. Fakat Arsenal Chelsea paketi gelir mi gelmez mi? Onunla alakalı ben de net bilgi bulursam sizlerle paylaşacağım. Milan takımından kaleci Menyan var. Inter ve Milan takımının kalecileri özellikle de Şampiyonlar Ligi'nde harikalar. Sağ açık futbolcusu var Milan takımından Messias. Burada Arsenal takımından Partey defansif orta saha. Arsenal'dan sol kanat Simitrov. Monaco takımının stoperi Disasi. Düşük seviyeli oluyor Monaco takımının futbolcuları. Santraforu Badu. Roma takımının sol beki Spinazzola. Bitirici bek oyun tarzına sahip. Roma'dan stoper futbolcusu Ibanez. Barcelona takımının sol açığı Ferran Torres paketteki en yüksek seviyelerden birisiydi. Yanlış hatırlamıyorsam 95 seviye, az sonra bakarız arkadaşlar. Gezici kanat sağda solda birçok farklı yerde oynayabilmekte. Barcelona takımında De Jong da var. O da yüksek seviyeli. Orkestra şefi oyun tarzına sahip. Bayern Münih'ten Upamecano var ama Upamecano'yu dün Haaland perişan etti. Mahvetti yani. Kırmızı kart da zaten görmüştü de hakem geri aldı kartı. Offside olmasa bir de kırmızı kart görüyordu. Haaland'ı durduramadı. Genç futbolcu, genç bir stoper futbolcusu. Aslında yaşı da 24 olmuş. Hala genç, hali aklımda ama yaşı da birazcık ilerledi. Dün ama kötü bir izlenim bıraktı herkeste. Upamecano o da yüksek seviyeli stoperlerden birisi. Ama Haaland da o kadar formda ki şimdi Upamecano'yu da çok suçlayamayabilirim ben. Çünkü bu sezon kim durdurabildi ki? Çoğu stoper futbolcusu Haaland'ı durduramıyor bu sene. Gravenberch göbek futbolcusu, Bayern Münih'ten gelecek isim. Lukaku
Lukaku ne yazık ki bu sene iyi değil. Oyuna sonradan dahil oluyor. Dün de Inter'in Şampiyonlar Ligi maçında oyuna sonradan dahil oldu. Gitgide seviyesi de düşüyor Lukaku'nun. Burada stoper futbolcusu Bastoni, Şampiyonlar Ligi'nde harika paslar attı bu adam. Benfica'yı ilk maçta yendikleri maçta çok güzel uzun paslar atmıştı. Goller bulmuştu Inter takımı. Dünkü Şampiyonlar Ligi Inter Benfica maçında da yine Bastoni'nin güzel müdahalelerinin dışında bir tane harika pası vardı. Zaman zaman uzun paslarını deniyor. Çok iyi pasları var. Yüksekten pası bence bu adamın çok daha iyi olması lazım. Merak da ediyorum maksimum seviyesinde ne olacak acaba? Manchester United'dan Martial var. Biraz düşük seviyeli. Ve Manchester United'dan sol bek futbolcusu Malaysia. Bu da hücumcu bek, genç bir futbolcu, 23 yaşında. Bunların maksimum seviyelerine bir bakalım arkadaşlar. Konami'nin paylaştığı görselden dolayı çözünürlük düşük arkadaşlar. Twitter'dan paylaştı. Kaliteli bir görsel değil ama seviyeler belli. Ferran Torres 95, kadromuzda 98 olacaktır büyük ihtimalle. De Jong da 95, Upamecano 94. Bayern Münih'in göbek futbolcusu Gravenberch 92, o düşük olmuş. Martial burada 93 seviye. Milan takımının kalecisi Maignan 94 seviye, yükseklerden bir tanesi. Arsenal takımının defansif orta sahası Partey 95. Inter takımının stoperi Bastoni 94. Evet, en yüksekleri bunlar. 90'ın altında oyuncu yok. 90 ve üzerinde seviyeler. Düşük seviyeli isimler de yer almakta pakette. Yüksek seviyeli oyuncu sayısı çok da fazla yok aslında. Yarısından az diyebiliriz. Bugün bazı takımların dizilişi de değişti. Dizilişi değişen takımlara baktığımızda böyle farklı dizilişlere bakalım arkadaşlar. Ligimizden Fenerbahçe'de 4-4-2'ye geçmiş. Üçüncü sayfaya geldiğimizde burada bir Japon takımı var. Farklı dizilişlerden bir tanesi. Defansif orta sahanın önündeki göbek geride, sağ kanat sol kanat. Bu takımın adı Fagiano Okayama. Evet, okuması biraz zor oldu ama Fagiano Okayama. Biraz daha hızlı bir şekilde okudum ikincide. Bu Japon takımı bu dizilişi kullanıyor. Japon 1. lig ya da 2. liginde yer alabilir. 2. lig de belki olabilir. Çok fazla takım 4-2-3-1 dizilişini kullanmakta ama bazılarında DOS daha geride görünüyor. Mesela burada stoperlere yakın takım Japonya'dan Shimizu Se Pulse isminde takım. Birçok takım bu hafta 4-2-3-1'e geçmiş. Ligimizde de ama 4-2-3-1 dizilişi fazlaca kullanılıyor. Popüler dizilişlerden bir tanesi. Shakhtar Donetsk takımı da 4-3-1-2'nin kanatlı versiyonuna geçmiş. 2 santrafor arkasında bir ofansif orta saha. Sağ kanat sol kanatı istersek göbek yapabiliriz. Kenarlara doğru açılmış durumda. Bir tane daha takım o dizilişi kullanıyor. Evet, çok benziyor. Meksika'dan Guadalajara ismindeki takım da aynı Shakhtar Donetsk gibi bu dizilişi kullanmakta. Trabzonspor'a 4-1-4-1'e geçmiş. En son Trabzonspor Beşiktaş derbisi vardı. Orada kullandıkları diziliş 2 ofansif orta sahalı, sağ kanat sol kanatlı diziliş. 2 ofansif orta sahalı, önlerinde 2 santraforlu dizilişimiz var. Arjantin'den River Plate takımı 2 santrafor arkasında 2 ofansif orta saha oynatabildiğimiz, ofansif orta sahalar istersek göbek yapabildiğimiz dizilişi kullanmakta. 4-2-2-2 dizilişine sahip bir takım daha bulunuyor. Brezilya'dan Fortaleza ismindeki takım da yine 2 santrafor arkasında 2 ofansif orta saha kullanmakta. Hatta bir tane daha takım var. Bu hafta ne kadar takım 4-2-2-2'ye geçmiş. Yine Brezilya'da Fluminense bu sefer de. Brezilya takım, bir tane daha var. Bu da Brezilya. Brezilyalılar neden bu hafta böyle bir akım başlattıysa birçok Brezilyalı takım bu dizilişi kullanıyor. Şurada oyunda da yer alan dizilişler var fakat oyundaki pozisyonlar bazen ileride olabiliyor, bazen geride olabiliyor oyuncuların yerleri. Brezilya takımları da farklı dizilişler bu hafta kullanmaya başlamış. Son sayfaya geldik ve dikkat çekenleri sizlerle paylaştım arkadaşlar. Onların dışında genelde bildiğimiz dizilişler var. 4-2-4 dizilişi gelmedi, bu hafta da yok. Mesela 3 ofansif orta saha diziliş de nadir geliyor. Onlara da baktığımızda o diziliş de yok. Pazartesi gelecek oyuncu paketleri olsun, dizilişi değişenler olsun. Tüm bunlarla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.